Orkidenizin çiçekleri aniden yumuşamaya ve dökülmeye başladıysa sebep düşündüğünüz şey olmayabilir. Bugün sizlere çiçekli orkide bakımında gerçekten işe yarayan püf noktalarından bahsedeceğim ve çiçekli orkidenin saksısı değişir mi? Vitamin, besin takviyesi verilir mi? Çiçeklerin daha uzun süre canlı kalması için neler yapılmalı? Tek tek anlatacağım. Ve çiçekli orkidelerinize güvenle verebileceğiniz bir gübre tarifi vereceğim. Orkid Gadiz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu bilelim. Çiçekli orkideler artık dinlenme dönemindedir. Çiçeksiz dönemdeki kadar çok gübreye ihtiyaç duymazlar. Eğer çiçekli orkidenizi normal çiçeksiz dönemdeki gibi gübrelemeye devam ederseniz orkideniz çiçeklerini dökecektir. Orkide bu dönemde sabit bir yer, seyrek gübreleme ve sade sulama ister. Peki çiçekli orkidelerde yaprak yumuşaması neden olur? Pek çok kişi orkidesi çiçek açtığında her şeyin yolunda olduğunu zannediyor. Ama yapraklar birden buruşmaya, yumuşamaya başlıyor ve yapılan ilk şey orkideye bol bol su vermek oluyor. Eğer siz de bu hatayı yapıyorsanız kendi ellerinizle orkidenizi öldürüyorsunuz. Orkideniz çiçek açıyor ama yaprakları yumuşuyorsa ve çiçek kalitesi düşükse, hemen çiçeklerini soldurmaya başlıyorsa burada yapmanız gereken ilk şey orkidenin köklerini kontrol etmektir. Şimdi iki orkideyi inceleyelim. Bu orkidenin de çiçekleri artık eskimiş ve birkaç çiçeğini de dökmüş. Hemen orkidelerin köklerini inceliyoruz. Bu orkideyi kontrol ettiğimizde saksı içerisinde neredeyse hiçbir kök görünmüyor. Yani kök yapısı tamamen bozulmuş ve çürüme mevcut. Yanlış sulama ve yanlış saksı harcı nedeniyle köklerde çürüme ve sonucunda da yapraklarda yumuşama ve çiçeklerde erken dökülme başlamış. Şimdiki örnekte ise sağlıklı bir çiçek dökümü nasıl olur onu göreceğiz. Bu orkidenin kök yapısı ise tamamen sağlıklı, saksı harcı güzel ve yapraklarda hiçbir sorun yok. Yani bu orkide tamamen sağlıklı bir şekilde çiçek dökerken bu orkide ise hasta. Bazen de her şey yolundayken orkide aniden tüm çiçeklerini soldurabilir. Bu orkidemde tam 4,5 aydır sağlıklı çiçekler vardı ve bir günde bu hale döndü. Pencere önü güneşinden korumak için birkaç saatliğine yerini değiştirmiştim ve suçlu tam olarak mutfaktaydı. Eğer mutfakta orkide bakıyorsanız orkidenizi elma ve olgun muz gibi meyvelerin yanına asla koymayın. Çünkü bu meyveler etilen gazı denen bir şey salgılıyorlar ve bu salgı orkidenin çiçeklerinin ve tomurcuklarının çok çabuk şekilde bozulup dökülmesine neden oluyor. Bu bilgiyi ilk öğrendiğimde bana da tuhaf gelmişti ama bizzat aynı durumu yaşayınca bilginin doğruluğunu acı bir tecrübeyle onaylamış oldum. Peki orkideniz bu şekilde çiçek döktüyse ne yapacaksınız? Kapalı boğum ve en son çiçeğin açtığı yerin tam ortasından temiz bir makasla keseceksiniz. Kapalı yerlerden tekrardan çiçek açacak. Peki çiçekli orkidelere hiç mi gübre verilmez? Hayır, verebilirsiniz ama bu dönemde kullanabileceğiniz doğal gübreler çok sınırlı. Şimdi sizlere o güvenli tariflerden bir tanesini anlatıyorum. 1 yemek kaşığı pirincin üzerine bir miktar su ekleyin ve yıkadıktan sonra çıkan bulanık suyu ayrı bir kaba koyun. Üzerine temiz bir bez serdiğiniz süzgeç yardımıyla üzerine su koyarak bir gün beklettiğiniz bir adet muz kabuğunun suyunu güzelce süzün. Orkidenizde sineklenme olmaması ve köklerin yanmaması için kesinlikle bu süzme işlemini yapmanız ve gübreyi doğru şekilde seyreltmeniz lazım. 1 çay bardağı yıkanmış pirincin suyu ve 2,5 çay bardağı muz suyunu ayrı bir kapta birleştiriyorum. 1 çay bardağı sıvı 100 mililitreye denk geliyor. Sizler orkide sayınıza göre bir oran yapıp bu miktarı çoğaltıp azaltabilirsiniz. Şimdi muz ve pirinç suyunun üzerine sade su ekliyorum ve gübreyi orkideler için çok daha güvenli hale getiriyorum. Gübreleme yapmadan önce orkidenizin köklerinin nemli yani sade suyla hafiften sulanmış olması önemli. Bu sayede orkidenin köklerini yanmaktan korursunuz. Her bir saksıya 8 yemek kaşığı olacak şekilde verebilirsiniz. Eğer orkidenizin kökleri saksı dibine kadar inmişse verdiğiniz 8 yemek kaşığı gübreyi gün boyu bünyesine çekecektir.
Çiçekli orkideler için bu iki malzemeyi ayrı ayrı olarak da verebilirsiniz. Yani sadece pirinç suyu seyreltilmiş ve seyreltilmiş muz suyunu ayrı ayrı olarak verebilirsiniz. Ancak sadece ayda bir kere. Çiçekli orkidenizin kesinlikle yerini değiştirmeyin. Bu dönemde istedikleri şey stressiz bir yaşam ve stabil bir yerdir. Bu dönemde orkidenizi rüzgarlı pencere önü, klima önü, ani sıcaklık farklarından koruyun. Ayrıca bu karışımı budama yapmış olduğunuz ve çiçek sapı beklediğiniz orkideleriniz için de güvenle kullanabilirsiniz. Bu arada orkidelerinizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Detaylıca cevaplandırıyorum. Ayrıca hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Orkidelerin çiçekli dönemlerde yaprak bakımında sıvı besin gübrelerini kullanabilirsiniz. Örneğin patates suyu ya da kahve suyunu sadeleştirerek yaprakların temizliğinde güvenle kullanabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken püf nokta, bu karışımları kesinlikle çok uzun süreli yaprak üzerinde bırakmayın. Çiçekli dönemdeki orkidelerin erken çiçek dökmesinin bir önemli sebebi de çok sık sulamadır. Kural çok basit. Kökler griye döndüğünde daldırma yöntemiyle orkidenizi suluyorsunuz. Daldırma yöntemi sayesinde hem saksı içerisindeki tuz birikimini önlemiş olursunuz hem de üst kökleri de nemlendirerek orkidenin gelişimine katkı sağlarsınız. Ancak orkidenizin saksı için nem dengesi iyi değilse, yani doğru bir harç kullanmadıysanız, orkide bu dönemde çok sık sulama isteyecektir ve bu da çiçeklerin erken dökülmesine neden olacaktır. Eğer yaşadığınız ortam çok kuruysa, orkidenin saksı için nem dengesini artıracak Hindistan cevizi kabuğu ya da sfagnum yosunu gibi karışımlar saksı içerisine ekleyebilirsiniz. Peki, çiçekli dönemdeki orkidelere saksı değişimi yapılabilir mi? Yeni bir orkide aldıysanız ya da orkidenizin köklerinden memnun değilseniz saksı değişimi yapabilir misiniz? Kural çok basit. Yeni aldığınız orkideyi eve gelir gelmez saksı değişimi yapamazsınız. En az 10 gün bekledikten sonra saksı değişimi yapabilir ve ortadaki o minik süngeri çıkartabilirsiniz. Ben çiçekli, hatta tomurcuklu dönemdeki orkidelerimde saksı değişimi yaptım ve çiçek dökülmesi sorunuyla karşılaşmadım. Ancak bu sizin orkidenizin genel kök sağlığına ve bakım şartlarınıza bağlı. Eğer hiçbir risk almak istemiyorsanız çiçekler döküldükten sonra da orkidenize saksı değişimi yapabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda çiçek dökülmesini beklemeden saksı değişimi yapmanız şarttır. Eğer bu orkidede olduğu gibi kökler tamamen çekildiyse, yapraklarda buruşma başladıysa, yapmanız gereken şey hemen saksı değişimi ve hatta çiçek sapını kesmektir. Çünkü orkidenizin tüm enerjisini yeni kökler oluşturmaya harcaması gerekir. Evet, bugün sizlere çiçekli orkide bakımı hakkında çok güzel püf noktaları verdim. Daha fazla orkide bakımı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi, videomu hype'lamayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.